Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda kripto paraları inceleyeceğiz ve grafiğine bakacağız. Hemen şöyle yatırım tavsiyesi değildir diye uyarımızı yapalım. Ve artık şöyle incelemeye başlayabiliriz. Büyük zaman diliminde bakıyorum. İlk önce büyük zaman diliminde bakın hacim artıyor ve şu son kısımda hacmin yükseldiğini görüyoruz. Yani güzel bir görünüm var. Ufak ufak yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Ve önemli olan bakın MACD'de bir al sinyali gelmiş olması. Yani aylık ortalamada bir al sinyali gelmiş olması güzel bir nedir? Güzel bir sinyaldir. Yani geri dönüşler artık bizim için ne olacak? Değerlendirilebilir fırsatlar olacaktır. Yine Bollinger Bandı'na baktığımızda pivot çizgisinin üst kısmında bakın yerleşmeye çalıştığını görüyorsunuz. Bu da son bir düşüş hareketinden sonraki çıkışta büyük rally başlayabilir veya buralarda bir birikim akümülasyon yaparsa buradan yukarı devam edebilir diye bize sinyal söylüyor. Hemen haftalığa bakalım. Haftalıkta bakın yukarı doğru bir gidiş var. Ve burada hemen şöyle bir trend çizgisi çekmek istersek bakın şöyle bir hemen bir bant aralığı net bir şekilde görülebiliyor. Üst kısımdan da bir trend çizgisi çektiğimizde şöyle bir bant aralığı görülüyor. Bu bandın üstüne ve altına değdiğini görüyorsunuz. Üst kısmına kadar bakın şöyle 37.000 daha yukarı şu bölgeden yukarı doğru çıkarsa 38.600 civarına kadar ne yapıyor? Ortalama bir fiyat gidebilme ihtimali var. Yükselme ihtimali var. Alt kısmında ise bizi neresi bekliyor arkadaşlar? Şöyle 27.700'ler bizi bekliyor. Buralar değerlendirilebilir bölgeler olacak. Tabii ki bunun altına eğer geçerse şöyle yapalım. Eğer bandın altına geçer ve şu bölgenin de altına geçerse hemen şöyle günlükte çizmek istiyorum bunu. Şöyle yapalım. Eğer bu bölgenin altına geçerse o zaman çok daha büyük bir düzeltme bizi bekliyor demektir. Çünkü şu bölgenin altı çok tehlikeli. Yani 29 bakın burada 24.900 ortalama bakın 24.900'ün altına geçer ve şöyle bir retestini alırsa daha aşağı düşmesi beklenebilir. Ama fitil atıp yukarı doğru giderse o ayrı arkadaşlar, o ayrı değerlendirilebilir. Şu an bizim için şu bölgenin altına düşmemesi, yani şuralardan korunarak tekrar yukarı dönmesi önemli. Tabii ki günlük bazda baktığımızda aslında başka bir formasyon daha var. Şunu kaldırabiliriz artık. Bakın burada bir range var arkadaşlar. Yani yukarıda ve aşağıda burada fiyatın bir sıkıştığı bölge var. Burada bir birikim yapmaya çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki range'i şöyle kullanabiliriz. Mesela alt bandı altına fitil attı. Hemen kendini yukarı doğru getirdi ve burada tekrar bir birikime başladıysa, yani range'in tekrar içine döndüyse o zaman buradaki kırılımla birlikte yukarı doğru 0.5 seviyesine doğru bir ticaret yapılabilir. Ayrıca şurada bir fiyat boşluğu var. Bakın şöyle 2 saatliğe alalım. Şurada bir fiyat boşluğu olduğunu görüyoruz. Burayı da eğer doldurmak isterse şuradan dönüşte arkadaşlar yine şuradaki bölgeye doğru veya alttan dönüşte şuradaki bölgeye doğru ne yapılabilir? Fiyat tutulabilir arkadaşlar. Bunlar bizim için faydalı ticaret yapılabilir bölgeler olacak. Tekrar eğer daha hızlı bir yükseliş gelirse de bakın şurada 31.400 seviyeleri bizim için ideal seviyeler olacak. Aşağıdan aldığımız bölgede yukarıda satış fırsatı olacak bizler için. Peki daha yukarılarda 38.000 bölgesinden bahsetmiştik. Yine bakın şurada önemsediğim bir bölge daha var. Hatta haftalıkta nereye takıldığını daha net görebilmeniz için bakın şuraya bir direnç atacağım. Direncin desteğe döndüğü bölge şurada arkadaşlar. Hatta şu kapanışları bakın kapanışlardan alalım ve yakınlaştığımızda aynı bölgeye denk geldiğini görüyoruz. Yani daha önce buradaki destek bölgeleri bakın şimdi direnç olarak çalıştı. Yani burası büyük bir eser Filip bölgesi. Buranın üzerinde kalıcı olması önemli. Eğer bu bölgenin üzerinde kalıcı olduğunda biz Bitcoin'in daha yükseklere gideceğini, yani şöyle şu bölgelere doğru, şuradaki satıcı bölgelerine doğru gideceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Ama buranın altında kaldıkça baskı devam edecek veya buralarda artık akümüle olmak isteyecektir. Hemen şöyle günlükte bakalım. Önemsediğim bölgelerden bir tanesi, daha önce de belirttiğim gibi, bakın şöyle, şu bölge. Şimdi bunu böyle güncel kaldığımız fiyata doğru çekelim. Evet, eğer zayıf bir yükseliş gördüğümüzde şu bölgeler bizim için satış fırsatı olacak. Zaten bakın dikkat edin, şuradaki gelen trend çizgisi yine aynı bölgeye denk geliyor. Yani burası aslında satıcıların biriktiği bir bölge. Burada dikkat edilmesi gereken bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Burası değerlendirilebilir satış, yani geri dönüş bir satış fırsatı olarak. Alt bölge ise yine değerlendirilebilir bir bölge, alış fırsatı olarak. Bir dönüş gördüğümüzde oraları değerlendirebiliriz. Bir de range'in içi vardı. Range'in içinde de alt ve üst range'i değerlendirebilip alım satım yapabiliriz ve ticaret yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde Bitcoin bu şekilde. Daha önce nereyi belirtmiştik? Çok bayağı birkaç ay oldu. Şu bölgelerde olabilir, burada da olabilir. Daha önce bir düşüş geleceğini bahsetmiştik. Ve ondan sonra eğer fiyat toparlarsa oradan dahil olabileceğinden bahsettik. Ve o düşüş, bakın şuradan geldiğini görüyorsunuz. Şöyle güzel bir düşüş gelmiş. Ve bu bölgeyi, bakın şurada bir açıklık olduğundan bahsettik. Ve bu bölgeyi ne yapmış? Gelmiş bu bölgeye ve buradan döndüğünü görüyorsunuz. Yani güzel bir şekilde grafik çalışıyor ve işliyor arkadaşlar. Şimdi burada başka bir yere daha değinmek istiyorum. Mesela link. Bunun grafiğini beğendiğim için arkadaşlar, hatta şeyden bakalım. Burada çok karışık gelebilir burası size. Evet, şuradan bakalım. Hemen şurayı bir kaldıralım. Şöyle daha net olur. Diğeri bayağı bir üzerinde çalışma var. Şimdi linke baktığımızda, link arkadaşlar bir kripto para ve burada bir düşüş görüyorsunuz ve uzun bir akümülasyon görüyorsunuz. Bu uzun akümülasyonlar ne yapabilir? Yukarı doğru kırılabilir ve burada kırıldığında güzel yükselişler ve kar getirisi sağlar arkadaşlar. Şöyle bakın, hemen range'imizi çizdiğimizde burada bir birikim söz konusu ve güzel bir birikim. Ve burada bakın range'in altına atmış. Az önce BTC'de size gösterdiğim range arkadaşlar, bak onun bir benzeri. Altına geliyor. Bakın altına geliyor. Hızlı bir şekilde tekrar üstüne atıyor. Burada dahil olabilirsiniz ve buradan yukarı doğru alabilirdiniz. Takip edenler belki de almıştır aralarında, bilmiyorum. Burada tabii ki tekrar altına geldiğinde stop olacaksınız. Bunun kuralı bu. Şimdi bakın 0.5 seviyesine kadar gelmiş ve buranın geçilmesiyle birlikte ne olacak? Veya burada biraz akümle olmasıyla birlikte daha yukarı gitmek isteyecek. 9'lara kadar gidecek. Asıl büyük rallisi ne zaman başlar? Onu zaman veremeyiz ama grafikte belirtebiliriz arkadaşlar. Şöyle, eğer şu bölgenin üzerinde bir kapanış yapar ve şurada kalıcı olursa arkadaşlar, şu bölgede kalıcı olursa asıl rally başlıyor demektir. Ve daha yukarı artık şuradaki dirençlere doğru, bakın hemen şöyle dirençleri belirtebiliriz. Buradaki dirençlere doğru hedefleyecektir kendisini ve daha yukarı gidecektir. Yani şuradan aldınız, hemen alt stop koydunuz. Şuraya kadar mesela %20 kar getirisi sağladı. Eğer büyük rally'e katılacağım dediğinizde range'in üzerine kalıcı olduğunda, bakın şöyle bir üst bölgeyi hedef alabilirsiniz. %86 bir dirençle karşılaştığında. Tabi başka hesaplama, şöyle bakın, başka hesaplama çeşitleri de var. Şunu klonlayabilirsiniz. Bu range, bakın şu an yaptığı range. Sonraki yapacağı hedef range ise bakın 17 dolarlara geliyor. İşte bu şekilde hesaplayabiliriz. Bir üst direnci taşıdığında kendisine 17-18 dolarlara, yani aynı direnç bölgesine geldiğini görüyoruz. Buralar bizim için değerli bölgeler. 12 seviyesi var. Bir de bakın burada bir boyun bölgesi var. En son bıraktığı low bölgesi var. Orası da 12 dolar. Buraları takip edeceğiz. Uygun alım bölgesi günlükte şöyle. Bu bölge kırılmadıkça
şurası takip edilebilir. Hemen haftalıkta baktığımızda bir burada var. Bir de şuradaki satıcının tutulduğu bölge var. Tabi buralar şu an söylemesi daha erken. Uygun destekleri gelmesi için şöyle bir destek çizgisi çizebilirsiniz. Burayı takip ediyorsa, eğer buradaki destekten devam edecekse şöyle bu şekilde evet, bu şekilde zikzak yaparak devam edecekse şöyle yukarı doğru da kendini hareket ettirebilir. Bu da tabi ihtimaller içerisinde. Uygun alım bölgeleri arkadaşlar bu şekilde, şu bölgeler takip edilecek. Buradaki destek bölgeleri takip edilecek. En iyi destek bölgesi ise tabi böyle bir düşüş gelir mi bilmiyoruz ama 5 lira 5 dolarlar 5.33'ler önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki haftalık büyük zaman diliminde bunlar bizim için hiçbir şey. Çünkü buradan kar getirisi şöyle büyük zaman dilimine göre %139'luk bir uzun vadede, eğer bu range'in üzerinde kalıcı olursa kar getirisi bekliyoruz. Range'in üzerindeki trend devamına geldiğimizde orada %68'lik ortalama bir kar getirisi beklentimiz var arkadaşlar. Bitcoin bazında baktığımızda Link Bitcoin'e karşı nerede? Bakın çok aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Yine burada da MACD'ye baktığımızda bir uyumsuzluk var. Yani Bitcoin'den daha hızlı yükselme ihtimali var demektir bu. Bitcoin'e karşı güç kazandığında Bitcoin'den daha hızlı yükseliyor. Alt pariteler arkadaşlar. Bu şekilde burada bir bakın Bitcoin'e karşı fazla değer kaybetmiş ama indikatör öyle demiyor. İndikatöre göre aslında bu düşüş çok böyle bir baskılayıcı bir düşüş olmuş. Baskılandığını gösteriyor. Bu baskılandığında bu daha dönüşleri güçlü ve güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur.